Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de yeniden bir ilke imza atıyoruz ve Amazon Merch'ü sizlerin ayaklarınıza kadar götürüyoruz. Amazon Merch nedir? Amazon Merch'te nasıl satış yapılır ve ürün nasıl yüklenir? Bunları bu video içerisinde göreceksiniz arkadaşlar. Sizlere e-ticaret üzerinde bilmeniz gereken bilgileri paylaşırken normalde sıfır maliyetle başlangıç bir şekilde pasif bir gelir kaynağı oluşturabileceğiniz ve bunu her gün düzenli olarak da arttırabileceğiniz ve gerçekten iyi bir dizayn yapıyorsanız da çok ciddi anlamda hem Amazon Kindle'da hem Amazon Merch'te çok ciddi cirolara ulaşabilirsiniz. Üzülmenize gerek yok. Eğer herhangi bir şekilde bir designer değilseniz bunları dışarıdan çağırabilir. Bunlara görev başı ya da saat başı ücretler ödeyerek bu ürünlerinizin dizaynlarını bu platformlara yükleyebilirsiniz. Amazon Kindle daha önceki videolarda gördüğünüz ve bildiğiniz üzere ya da kursun içerisinde kursa katıldıysanız görmüş olduğunuz bilgilerde ürünlerinizi nasıl yüklersiniz, nasıl satışını yaparsınız ve nasıl dünyaya pazarlamasını sağlarsınız Amazon'un bulunduğu marketlerde onu görmüştük. Şimdi bu Amazon Merch biraz daha farklı. Amazon Merch nedir onu anlatayım. Amazon Merch aslında yine bir nevi print on demand sisteminde müşterilerimizin bizim yapmış olduğumuz dizaynları satın aldığında Amazon ve diğer platformlarda bu platformun içerisindeki ürün satıldığında ürün müşteriye ulaşıyor. Müşteriye ulaşma süreci içerisinde bir nevi hizmeti drop yaparken bir nevi dizaynımızı da onlara pazarlıyoruz. Örnek veriyorum, buraya tişörtümüzün üzerine bir baskı yaptık ve bunu varmışçasına Amazon'a yükledik. Amazon'da müşterilerimiz bu ürünü satın aldığında ürün belirli çalışanlar tarafından ürünün baskısı yapılıp müşterilere gönderimini sağlanıyor. Şimdi bunları nasıl yapmanız gerekiyor? Neler var bu süre içerisinde? Ücretsiz başlayabiliyorsunuz fakat bunu yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları sizlere bilgisayar içerisinde adım adım göstermeye çalışacağım. Şimdi gelin sizlere nasıl yapacağınızı göstermeye çalışayım. Peki arkadaşlar, Amazon Merch hesabının içerisindeyiz. Amazon Merch sayfasına geldiğinizde ilk önce bir kayıt işlemi yapmamız gerekiyor. Fakat buradaki işlemler diğer platformlara göre biraz daha değişik. Burada arkadaşlar sizlerin invitation yapmanız gerekiyor. Request bölümünde bir değerlendirme talebi göndermeniz gerekiyor. Buradan buraya tıkladığınız zaman sizlere Amazon belirli sorular soracak. Burada normal bir şirketinizin yoksa bir individual hesabınızın olması gerekiyor. Şu an sizde bu çıkmayacak. Bu normalde benim normal ana hesabım, bu açılmış olan hesabım gözüküyor. Sizler de yeni hesap açtığınızda Amazon Merch'te böyle karşınıza çıkacak. Bu süre zarfı içerisinde Amazon sizden neler isteyecek arkadaşlar? Adım adım Tax Information bölümünün bilgilerine girmeniz gerekiyor. Eğer yoksa Türkiye'de bu işi yapıyorsanız %30 bir stopaj vergilendirme şeyine geçeceksiniz. Yani yapılan satışlardan %30 sizden alacak. Amerika'da ya da İngiltere'de yaşıyorsanız Social Insurance numarasını sisteme girdiğinizde bunu ödemeyeceksiniz. Bundan muaf olacaksınız. Bilginiz olsun. Ve bunun akabinde bu platformda satış yapmaya başlamanız için de herhangi bir ön ücret ya da başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece ve sadece kendinize ait bir internet sitesi olduğu takdirde Amazon sizi çok daha ciddiye alarak hesabınızın kurulmasında sizlere kolaylık sağlıyor. Hesap açma işlemini geçtikten sonra bu bazen aylar alabiliyor. Benim size tavsiyem şimdiden bu videoyu izlerken başvurun. Çünkü bazen gerçekten çok uzun süreçler olabiliyor. Amazon'un size burada onaylanma sürecinde sizleri taleplendiriyor, değerlendiriyor. Yapmış işini ne kadar profesyonel yaptığınızı görmek istiyor. Ve bunu da kabul olduktan sonra karşınıza böyle bir platform çıkıyor. Bu normalde sizde bu şekilde çıkmayacaktır. Bu normal deneme hesabı olduğu ve ben extension kullandığım için Pretty Merch'ü sizlerde bu karşınıza çıkmayacaktır. Normal sizde düz bir hesap çıkacaktır. Pretty Merch'e geldiğiniz zaman arkadaşlar karşınızda günlük Amazon Merch'te şöyle bir durum var. Sizler ne kadar daha çok satış yaptıkça seviyeleriniz oluyor ve seviyelerinize göre de günlük ürün listeleme limitlerine sahip oluyorsunuz. Ve bu limitleri aştığınız sürece de arkadaşlar çok iyi satıcılar olabiliyorsunuz. Tier 1, Tier 2, Tier 4 diye gidiyor. Bunlar sizin seviyeleriniz ve ona göre de bir şey alıyorsunuz. Burada görüyorsunuz şu an 10. seviyede yeni açılan bir hesap olduğu için. Peki, şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Create bölümüne geliyoruz. Şimdi adım adım bir dizayn yapacağız. Sizlerle onu da göstereceğim. Ama ilk önce mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada biz yapmış olduğumuz bir dizaynı Photoshop, Canva, Placeit, farklı artık hangi Photoshop programını kullanıyorsanız dizaynını yapacağız ve dizaynını yaptıktan sonra da arkadaşlar bunu buraya yükleyeceğiz. Bunların farklı bir dimensionları var.
normal tişörtün dimension'ı 4500'e 5200 iken örnek veriyorum. Başka bir yapmış olduğunuz kapşonunun üzerindeki dimension farklı olacaktır. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten ilk ürün listeleyeceğiniz zaman burada hemen size hepsini yüklemenize de izin vermeyecektir limitinizden dolayı. Sizler buradan Create bölümüne geliyorsunuz. Create bölümüne geldikten sonra Select Product diyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Amazon.com, UK'de, French, İtalya, İspanya ve Japonya gibi platformlar karşınıza çıkıyor. Şimdi ufak bir not, benim tavsiyem hiçbir zaman hepsini seçerek başlamayın. Burada neler yapacağınızı. İlk en çok satış yapan Amazon.com ya da Co.uk. Siz hangisini istiyorsanız, ben bugün sizlere Co.uk'yi göstereceğim ama sizler Com'da da satabilirsiniz. Çünkü siz fiziki olarak bir ürün tutmuyorsunuz, bir depo yapmıyorsunuz. Bunlar Amazon sizin için sağlıyor ki bunun akabinde bunun gibi tonlarca internet sitesi de var. Bu şekilde print on demand ürünlerinizi satabileceğiniz. Şimdi ben Amazon Merch'ü gösteriyorum. Buradan bunların hepsini kaldırıyorum ve sadece Amazon UK'de standart bir tişört yapacağımı söylüyorum. Bundan sonra continue ediyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi burada sadece benim bir tişörtüm geldi. Şimdi ücretsiz olarak arzu ettiğiniz takdirde dediğim gibi Photoshop programlarınızı kullanarak şey yapabiliyorsunuz ama burada ne yapmamız gerekiyor? Bu kısım çok önemli. Eğer benim şu an seçtiğim şey neydi? Tişörttü. Tişörtü yapabilmem için 4500 piksele 5400 piksel bir template almam gerekiyor. Amazon Merch sayfasından buraya Amazon hesabınıza girdiğinizde Research'ı tıkladığınızda karşınıza bu sayfa çıkacak. Buradan da sizler tekrar gelerek yapmanız gereken Download Product Template bölümüne tıklamanız gerekiyor. Bu sayfaya tıkladığınızda karşınıza bu sayfa çıkacak ve çıktıktan sonra da hangisi sizin için uygunsa burada görmüş olduğunuz üzere diyor ki bizlere Download Template Adobe Photoshop ya da Adobe'nin diğer serilerini kullanabilirsiniz. GIMP de kullanabilirsiniz. Ben GIMP kullanıyorum. Çok ücretsiz, kolay bir şekilde internetten indirebilirsiniz GIMP'i. İnternete GIMP yazarsanız GIMP Download'dan direkt indirebilirsiniz bu ücretsiz programı. Ben şu an GIMP'e tıklıyorum ve bu taslağı indiriyorum. Ve burada direkt şu kısım zip dosyası geliyor. Ben de GIMP kayıtlı olduğu için direkt GIMP'te açacaktır ama sizde olmadığı için sorun olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi buraya tıklıyoruz. Ve GIMP'de böyle bir dizayn oluşturuyor bizlere. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bunları adım adım sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu sayfaya geldiğinizde arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Çok rahat bir şekilde Place It, Adobe ve diğer tonlarca dışarıda Photoshop programı var. Photoshop programı biliyorsunuz bunlar sizin için çocuk oyuncağı olması gerekiyor. Gerçekten çok kolay bir şekilde dizaynlarınızı tekrardan yeniden dimension'ını yani size'ını ayarlayarak ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey dizaynınızı oluştururken kesinlikle ve kesinlikle başka birisinin dizaynını kullanmamanız gerektiğidir. Burada copyright yapmamanız gerekiyor. Bazen bazı kelimeler, bazen bazı fotoğraflar copyright olduğu için bu platformlara yüklerken bunların yasal sorumlulukları olabiliyor. Lütfen burada çok ama çok dikkatli olun. Bunları nasıl öğrenecek ya da araştıracağınızı bilmiyorsanız da internet üzerinden normalde gidip bu copyright şeklinde arayabileceğiniz platformlar var. Genellikle Amerika'da özellikle. Buraya bakarak da sizler ürününüzün ya da markanızın başkası adına konulmadığına ya da kullanılmadığına emin olabilirsiniz. Şimdi adım adım nasıl bu dizaynımızı oluşturacağız onu göstereyim sizlere. Peki burada görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde direkt Amazon Merch'e kayıt olduk. Yapmış olduğumuz kayıt işleminin ardından sisteme ve platformu tanıdık. Temamızı indirdik. Neyi yapıp neyi yapmayacağımızı gördük. Ve akabinde temamızın üzerine yapmış olduğumuz dizaynı girdik. Ben dizayn kısmında biraz fazla şey yapmadım arkadaşlar. Dizayn nasıl yapılır diye göstermedim. Bildiğinize inanıyorum çünkü sadece yeteneğinizi ortaya koymanız gerekiyor. Dizaynınızı oluşturduktan sonra da Amazon platformuna yükledik. Seçmiş olduğumuz marketi seçtik ve ürünümüzü listeledik ve şu an Under Review bölümünde bir onay bekliyor. Onay bekledikten sonra her yapmış olduğumuz satışlarda belirli seviyelere ulaşarak daha çok ürün listeleme ve hakkına sahip olacağız. Ve gün sonunda ciddi anlamlarda bu işte iyi ve düzenli bir şekilde yaptığınızda sürekli size pasif bir gelir kaynağı sağlayacak. Bunu herkes yapabilir mi? Evet arkadaşlar, belirli yaş sahibi olan herkes bu işlemleri yapabilir ve hiçbir şeye para ödemeden
bu kadar ücretsiz bir şekilde bu platformda işlemlerinizi yaparak paralar kazanabilirsiniz. Türkiye'de gerçekten bu bilinmiyor ve kimsenin bilmediği için inanılmaz derecede bence herkesin yapması gereken bir şey. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de böyle şeyler yeni olduğunda yeni başlayan insanlar ne kadar cirolara ulaştığını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki Türkiye'ye getirdiğimiz ilk olan şeylerden. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Faydalı olduysa yorumlarınız nelerdir? Onları çok merak ediyorum. Sizler için Instagram sayfamız var. eBay Türkiye Dropshipping diye, oradan bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca Facebook grubumuz var. Sizler için forum siteleri kurduk. Sorularınızı bu Amazon Merch'te yaşadığınız problemlerle ilgili, template'lerle ilgili lütfen dijitalkazan.net'e de girerek aşağıda hepsinin linki olacaktır bu arada. Girerek forum sitesinde sorularınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok daha detaylı olarak da hani bu konuyu Türkiye'de kimseye göstermediği için bunlar bizim Amazon Kindle kursun içerisinde yeni olarak ilave edildi. Bunun içerisinde eğer kursa kayıtlı olan arkadaşlar lütfen kursun güncel versiyonuna baksınlar. İçerisinde bunların en baştan en sona kadar nereden nereye kayıt olmanız gerekiyor hepsini de bulacaksınız. Olmayan arkadaşlar için de YouTube'dan elimden geldiğince böyle açıklayıcı videolar yapmaya çalışacağım. Görüşleriniz nelerdir? Sizlere neler daha fazla bilgiler kazandırmak istiyor? Neler kazanmak istiyorsunuz? Nelerde daha iyi şeyler görmek istiyorsunuz? Bunları bize yorumlarda yazarsanız da elimizden geldiğince ben ve takım arkadaşlarımla beraber sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bir videonun sonuna daha da geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Önümüzdeki video serilerinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.